Valla ben şu anda sizin yerinizde olsam bu canlı yayını herkese haber veririm. Çünkü evde kolaylıkla hem anneler hem de çocuklar nasıl bir yabancı dil öğrenebilirler? Bunu işin uzmanından dinleyeceğiz. Derya Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Derya Şahin dil bilimci. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen uluslararası akademisyenlerin katıldığı bir zirvede ödül alıyor. Sonrasında Türkiye'de bir onur ödülüne layık görülüyor. Bu başarı hikayesi nasıl başlıyor? Aslında şöyle, bir başarı hikayesinin en büyük başlaması bir soru. Çocuklar bu kadar muazzam bir şekilde dil öğrenirken neden biz yetişkinler bu kadar zorlanıyoruz? Çünkü şunu da iyi biliyoruz, beyin dili öğrenmede veya edinmede uzman. Dolayısıyla aslında konumuz buydu. Herkesin rahatlıkla dil öğrenebileceği, bu bizim biyolojik, standart bir sürecimiz olduğunu gösteren bir çalışmaydı. Yani anneler, babalar şunu söylemesinler, "Aa, biz bilmiyoruz, öğretemeyiz" değil. Aslında çocuğunuzla aynı anda onu yetiştirirken Kesinlikle. yabancı dili ikiniz birlikte öğrenebilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi çocukların konuşmaya başlamadan önce yüzlerce kelimeyi anlayabildiği söyleniyor. Doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Hiç yabancı dil bilmeden. Hiç bilmese de yani çocuk zaten dünyaya geldikten sonra, hatta son yapılan bilimsel çalışmalarda anne karnındayken başlıyor. Sesleri, heceleri, vurguları tek tek bir ses haritasına çevirdiği ve doğduktan sonra da mesela siz bebeğe "Aa, bak baba geldi" dediğinizde size cevap veremiyor ama o tarafa kafasını çeviriyor. Ya da hadi bak mama dediğinizde ağzını açıyor. Ama konuşmuyor çünkü söylediğiniz aslında her şeyi kaydediyor ve sizin düşündüğünüzden çok 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 daha fazlası var bebekte. Çünkü giriyor ve çıkıyor, aslında bir değirmen gibi düşünün bunu. İçeri girdi, öğütüldü, daha sonra çocuğun ağzından çıkıyor ama girenlerin hepsi kayıt, kayıt, kayıt. Evet. Aslında mesela bu kayıtları, bütün bu öğrenme becerilerini ne bozuyor? Kullandığımız tabletler, telefon başında geçirdiğimiz vakitler, bir de televizyon. Değil mi? Aynen öyle. Yani çocuğunuzla en büyük nasıl bir kötülük yaparım diyorsanız verin eline dijitalleri. Hay Allah. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın çocuğun gerçekten beyin... Yemek yerken bile değil mi Hiç, mesela? lütfen, biliyorum. Şimdi bir anne olarak ben de biliyorum. Bazen gerçekten çok sıkışıyoruz, çok zor durumda kalıyoruz. O an o saniye bir şey oluyor, bir anlık verelim diyoruz. Ama bakın çocuk hipnoz oluyor. Gerçekten o sesler, o efektler, o ışıklar, o gürültüler, yani o pikseli o çocuğun beyni çözemiyor. Ve dolayısıyla biz kendi konforumuz için, dediğim gibi buna ben de dahilim, bunu yaptığımız anda gerçekten çocuğa yıllar sonrasında da zihinsel gelişimini, dilini, her şeyini darmadağın ediyoruz. Hele hele 0-3 yaş. Bakın hiçbir teması olamaz 0-3 yaş çocuğunun. Kesinlikle. Yani 5 saniye, 10 saniye hiçbir şekilde bakmayacak. Çünkü o çocuk için onların hiçbir anlamı yok. Bir gürültü o. Sadece bir gürültü. O Çok sesler, o yazık ışıklar. aslında değil mi? Mesela ne yediğinden anlıyor aslında o Tabii, anda. tabii. Hani sağlıklı da beslenmiyor. Otomatik açıyor ağzını Nur Hanım. Evet, Mesela çok- kaşığı çok uzatın, korkunç. çocuk ağzını açıyor ama ona bakıyor böyle. Çocuk ne yuttuğunu bilmiyor, ne çiğ. Bakın nasıl hipnoz oluyor aslında Yani beyni. obeziteye kadar giden bir tabii. süreç aslında Tabii ki, çocukların. tabii. Bakın dil gelişiminden sadece bahsetmiyoruz. Zihinsel. Hem psikolojik hem de bedensel anlamda çocuklarımıza ne büyük zararlar Tabii, veriyoruz. zihinsel gelişimini mahvediyor çocukların. Yani 0-3'e hele hele. Şimdi bazen şeylerde oluyor, dijitallerle öğretiyoruz. İşte dijital materyaller kullanıyoruz çocuklarda. Dijitalin çocuk eğitiminde hiçbir işi yok. Derya Hiçbir Hanım, yeri ya yok. çocukların dikkatini sağlamak çok zor. Evet. Mesela bu dikkatin de dil gelişimiyle alakası var değil mi? Tabii ki, tabii ki. İç Burada- içe geçmiş buradaki- sistemler tamam, bunlar. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Valla çocuğun dikkatini çekmeniz, çocuk oyuncağa, çocuk işte gösterdiğiniz renklere, hoplamanıza, zıplamanıza, beraber şarkı söylemenize o kadar güzel tepki verir ki aslında. Çünkü orada dikkatini toplamıyor bu arada. Doğru. Oraya bakarak, bakın efsunlanıyor çocuk, hipnoz oluyor. Büyülenmiş bir şekilde çocuk oraya bakıyor ve tamamen çöp. Yazık. Yani onun o beynine yazık, o küçücük daha beynine. Dediğim gibi yapılabilecek en büyük kötülük. Yani dijital yok, 0-3 yaş ki dünyanın birçok ülkesinde bu arada yasaklandı. Evet. 0-3 yaşta dijital yok. Sadece şunu bilin, bir insan öğrendiği bilginin, hayatı boyunca öğrendiği bilginin %50'sini 0-3 yaşta ediniyor. Nasıl yapabiliriz mesela? Buradan annelere çağrımız olsun. Çocuğunuza hem yemek yedirirken hem oyun oynarken, bakkala gittiğinizde, sokağa çıktığınızda, dışarıda olduğunuzda
hem İngilizce öğrenin hem iletişim becerilerini geliştirin desem neyle başlasınlar? Kitap. Bir, okudukları kitapta mesela orada kedinin ses çıkarması. Aynısını yapsın anne de. Mesela Miyav desin. hakikaten annelere ders veriyormuş gibi bir örneklendirebilir misiniz? Tabii tabii, yani birincisi dediğim gibi sesli kitaplar. Şimdi ben dil bilmiyorum ama istiyorum ki benim çocuğum da bir işte İngilizceyi öğrensin ve tek kelime bile bilmiyorum. Tamam, sesli bir kitabı açtım. Bakın, görüntü yok. Onu tekrar söylüyorum. Sadece duyuyor. Tamam. Ama o sesli kitabın tercümanı aslında anne olsun. Kitapta işte kedinin miyavlamasını mı söylüyor? Anne o sırada miyavlasın. Eliyle, koluyla. Ya da mesela bir ritim, bir şarkıda. Ben çocuğu aldım kucağıma. 6 aylık bir bebek. Yavaş yavaş söylüyor diyelim şarkıyı. Sonra hızlandı. Ben de onunla birlikte hızlandım. Yani şunu bir kere anlasınlar. Duygu olmadan, çocukla iletişim kurmadan, mimiğinizle, jestinizle çocuğun beynine sokabileceğiniz tek yöntem budur. Yani burada kadar. dil gelişimine destek sağlıyoruz Her çocuğun. şeyi, bakın, çocuğun beyninin bir şeyi alabilmesi için sizinle duygusal ve canlı etkileşim kurması gerek. Ki mesela çok kısa bir örnek vereyim, çok net anlayacak aslında herkes. Amerika'da çok büyük bir deney yapıldı, bakın, bu bebeklerle ilgili ve yaklaşık 10-12 aylık bebekleri 3'e ayırdılar. Ve onların ana dilleri İngilizce, Çince öğretecekler çocuklara. 12 oturum yapıldı. Hepsi eşit, hepsi aynı şekilde. Birinci oturumda canlı bir öğretmen geldi ve çocukla oyun oynadı. Aynı öğretmen ekrandan çocuğa aynı oyunları oynadı ve gene aynı öğretmen sadece sesle. Ve bakın, deneyin sonunda EEG denilen bir cihazla işte baş çevirme tekniği vesaire ölçümler yapıldı. Birinci grup tıpkı ana dili Çince olan bir çocuk gibi Çince'yi öğrendi. İkinci grup ve üçüncü grup, yani görsel ve sadece işitsel, sıfır. Sıfır, %5 bile değil. Yani özetle ne yapmamız gerekiyor? Canlı, canlı oyun, canlı iletişim, onunla şarkı söyleyin, onunla beraber işte okuduğunuz kitaptaki jestleri, mimikleri yapın. Yani dediğim gibi çocuğa, o gün de hani konuştuk, gel dersem çocuk bana bakar, gel Peki. gel dersem gelir. Ama bu kadar mesela yapay zekanın hayatımızda etkili olduğu bir dönemde, yapay zeka bu kadar çeviri yaparken, her şey bu kadar basitken gerçekten çocuklarımızın dil öğrenebilmesi mümkün olacak mı? Bundan sonraki süreç için söylüyorum. Yapay zekayı araç yapacağız. Yapay zeka bizim bir yardımcımız. Bir kere siz tercüman değilsiniz, çocuklarınızı da tercüman gibi. Yani yapay zeka birebir çeviri yapan bir robot. Dolayısıyla ama dil bir iletişimdir. Şimdi bir kere birbirimize bakmadan, biz bile şu an sizinle konuşurken, Tabii. yani bu temas olmadan Göz teması var. mümkün değil. Yani dediğim gibi zaten çocuk öğrenme şekli duygudandır çocuğun. Düşünsenize, biz yetişkiniz. Ben bile şu tarafa bakıp konuştuğumda size bakmıyorsam, yani siz de kendinizde düşünün. Biri konuştuğu zaman istiyorsunuz ki göz göze bir temas olsun. Güven, empati, bunların tamamı Çok zaten bunlarla gelişiyor. Yani dediğim gibi bir kere 0-3 yaşta zaten dijital yok. Onun üzeri 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, hadi 15 dakika sizinle birlikte. Şuraya koyup da 5 dakika bile bırakıp gitmeyin. Beraber, Peki, şarkıyı beraber. Bir çocuk yabancı dili kaç yaşından itibaren öğrenmeli? Doğar doğmaz. Doğduğu gibi başlayın. Doğduğu gibi. Anne de bilmiyor, çocuk da zaten hani çocuk bilmiyor. Anne de bilmiyor diyelim ki yabancı dili. Bize bir örnekleseniz. Tabii. Hiç bilmeyen bir anne de nereden başlayıp hem çocuğuna hem kendine öğretmeli o dili? Şimdi bir kere çok fazla artık materyal var elimizin altında. İşte az önce söylediğimiz gibi yapay zeka, yardımcı araçlarımız çok fazla. Dolayısıyla anne sesli kitap, işte evin içerisinde açtığı bir animasyondan gelen sesi anne yapsın, taklidi anne yapsın aslında. Çocuğa mesela elma, çocuğa getirdiniz elmayı ya da gösterdiniz. Apple, bakın çocuk şunu yapıyor. Bu elma, ha annem bunun adına Apple dedi. Kelimeyi bilmiyor ise bile dediğim gibi o kadar çok yardımcı materyal var ki çocukla şarkı söyleyin. Çocukla göz teması kurun. O şarkının ritminde bile eliniz kolunuz hareket etsin. Çocukla iletişim kurmadığınızda Türkçeyi de öğrenemez bu arada. Evet. Yani iletişim kurmayın. Çocuk Türkçe de o kadar çok dünyada var ki bunun deneyi. Konuşma merkezi açılmıyor çocuklarda. Ya da geç konuşan çocuklar şu an. Dijital. Dijitale maruz kalan çocuklar bunlar. Peki
kelimeleri ezberledik de yine ben sıfırdan ama anne baba için konuşuyorum yani. Çocuğuyla birlikte aynı anda yabancı dili öğrenmeye çalışan anne babalar için konuşuyorum. Nasıl cümle kuracağız? Yani burada profesyonel bir destek alınması gerekmiyor mu? Anne babalar için. Bakın çok basit cümleleri, şimdi o bir yetişkin. Onun öğrenme şekli farklı. Temel kalıplar vesaire daha analitik düşünüyor. Ama bebek için, çocuk için hayır. Onun beyni otomatikman o örüntüleri oluşturuyor zaten. Onu Yani kelimeyi bilmesi yeterli mi sadece? Yeterli. Bir bakın dediğim gibi sadece Türkçeyi nasıl öğrendi düşünün. Siz çocuğa ders mi aldırdınız? Ya da hiç duydunuz mu 2 yaşında bir çocuk? Anne ben yarın gitmiştim dediğini. Anne ben yarın gideceğim diyor. Doğru. Oyuncak diyor. Oyuncaklarımı ver diyor. Çocuğum çünkü bunu çoğul yap diye öğretiyor muyuz? Örüntü otomatik oluşur zaten çocuğun beyninde. Yanında konuşun, yanında dediğim gibi İngilizce şarkılar, İngilizce animasyonlar ve etkileşim halinde. Bunu yaparsanız göreceksiniz tıpkı Türkçedeki gibi önce kulağa dolacak, o sesi kaydetmeye başlayacak ve konuşacak. Ama galiba büyüklerde böyle olmuyor değil mi? Yani büyüklerde çünkü insanlar işte İngilizce mailler yazıyorlar, ne bileyim raporlar hazırlıyorlar, hatta toplantı notları yazıyorlar ama konuşmaya gelince Evet. tıkanıyoruz böyle. Çok garip geliyor değil mi? Aslında maili de siz yazıyorsunuz. Hatta şu var, mesela İngilizce bir şeyler anlatılıyor, anlıyorsun, anladığını anlatamıyorsun. Evet. Bu neden? Şimdi anlıyorum ama konuşamıyorum. Gibi. Yazıyorum ama konuşamıyorum. Var mı öyle bir şey gerçekten? Var tabii. İnanılmaz mükemmel mailler yazıyorlar mesela. Diyorsunuz ki bu üretim de sizden çıktı ama konuşamıyor ya da anlıyorum ama bir kere bunlar beynin farklı bölgeleri. Yazma başka bir yerde gerçekleşir, konuşma başka bir yerde. Yazarken zamanınız var. Silip düzeltiyorsunuz ve bir kere beyin kendini daha rahat hissediyor. Çünkü o an, o saniye karşınızda birisi böyle gözünüzün içine bakıp beklemiyor. Yazarken zamanınız bu ve o konfor alanı aslında size o rahatlığı sağlıyor. Ve ezbere kalıp çok kullanıyorlar. Özellikle iş hayatında, maillerde. Şimdi o sektöre ait olan kalıplar aslında ezberleniyor. Konuşma başka bir yerde gerçekleşiyor ve saliseler içinde beyindeki birçok şey aynı anda hareket etmesi gerek. Peki beyin mesela dili bir yerlerde gizli tutup, hani bazen deriz ya konuşuyordum ama unuttum. Bu mümkün mü? Yok, hiçbir şey unutmuyorsunuz. Unutulmaz değil mi? Hiçbir şey. Oraya giden yol birazcık tozlanıyor. Hiç unuttuğunuzu zannetmeyin. Bu çok fazla var. İlkokulda iyiydi. Mesela diyor ki üniversitede hazırlık okudum. Ama hocam diyor aradan 20 yıl geçti diyor. Ben artık unuttum. Hiçbir şey unutmadınız. Onlar duruyor. Sadece geri gelmesi için biraz uğraşmamız gerekiyor. Tekrar o pratiği geri kazanmamız için o kadar ama unutmadınız. Siz mesela sosyal medyanızdan paylaşıyor musunuz böyle yararlı ve kıymetli bilgiler? Olabildiğince, zaman buldukça Nedir paylaşıyorum. sosyal medyanın? Seyircilerimize de verelim. Anneler faydalansın. Tabii seve seve. Bazen çok yazıyorlar hatta. Söyleyin Ne olur bana lütfen. Derya Şahin Eğitim. Derya Şahin Eğitim. Evet, Şimdi şu evet. çok kıymetli bir şey. Çocuğunuz İngilizce bilmiyor, siz İngilizce bilmiyorsunuz ama siz bir yetişkin olarak yapay zekadan da faydalanıp kelimeleri öğrendiğinizde ve Evet. çocuğunuza da öğrettiğinizde Evet. hem siz beraberinizde hem de çocuğunuz yabancı dili öğrenmeye başlıyorsunuz. Tabii. Ve birine ihtiyacınız yok. Tabii. Örüntüleri otomatik kuracak onun beyni. Yani ne olur değerlendirin bu süreyi. Yazık. Yani 6'dan 7'den sonra ergenlikten sonra çok uğraş ve şimdi artık yabancı dil olmazsa olmaz. Yani Kaç dil konuşabilir bir insan bir anda? Yani Vallahi- Yani Nur Hanım aslında bunun o kadar ütopik örnekleri var ki dediğim gibi mesela benim 7-8 dil bilen çok fazla kaç arkadaşım dil var. Ben 4 biliyorsunuz? dil biliyorum. Çok güzel. Tabii onları ana dili de sayıyorlar. Ana dili de sayarsak 5 ama sonuçta bu bizim ana dilimiz. Bana en çok neyi kıskanıyorsun dediklerinde böyle 5-6 dili aynı anda konuşan insanları çok kıskanıyorum. Hiç aynıyız biliyor musunuz? Bütün şartlarımız eşit. Sadece Gerçekten bana mi? doğru yöntem uygulanmış. Bu kadar. Sadece birimiz kaçırıyoruz, diğerimiz kaçırmıyoruz. Ben daha zeki değilim ki bakın ben notları bu arada çok kötü olan bir öğrenciydim. Yani onu da söyleyeyim. Peki yaşın önemi var mı dili Tabii, öğrenmekte? küçük yaş. Ben çok küçük yaşta başladım. Bakın benim annem babam bilmiyordu ve Almanya'ya benim babam maden işçisi olarak gidiyor. Ve orada birisi söylüyor, çocuğuna bir iyilik yapmak istiyorsan diyor, çok küçük yaşta ona dil öğret. Peki şöyle yapalım, bir kısa ara vereceğim ama çocuğunuzun geleceği için tek bir alışkanlık ve onun hayatını değiştirecek sorusunun cevabı az sonra. Sen istersen Sen istersen
Bugün anne babalar çocuklarının geleceği için tek bir alışkanlık kazandırması gerekirse ne olmalı o alışkanlık? Bilmeseniz bile kelimeleri çocuğunuza söyleyin, iletişim kurun ve dediğim gibi dijitalden uzak tutun. İnsan iletişimi için elinizden ne geliyorsa yapın çocuğunuza. Evet, iletişim çok önemli, dil bilmek çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Derya Hanım'ı keyifle sosyal medyadan takip edelim, ettirelim. Sağ olun. Çok İyi ki teşekkür geldiniz. ederim. Ne demek, her Annelere, zaman. çocuklara fayda sağlayan her şey bizim programımız için çok kıymetli. Çok teşekkürler. Yarın görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.